Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim. Kat kat kabaran, tel tel ayrılan katmer çörek tarifiyle geldim arkadaşlar. Görüntüyü görüyorsunuz. Misafir sofralarımızı, gün sofralarımızı süsleyecek bir lezzet. Gerçekten bayatladıkça lezzetine lezzet katan bir çörek oldu. Evet, lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1,5 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum arkadaşlar. 1 paket kabartma tozu ve 1 adet yumurta akı ilave ettim. Sarısını üzeri içine ayırdım. Bu şekilde üzerini kapatıyorum ki kurumasın. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Toplamda ben bu tarifim için 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde azar azar un ilavesi yaparak yoğurma işlemine devam ediyorum. Öncelikle hamurum katılaşana kadar spatula ile karıştırıyorum ve daha sonrasında güzel bir hamur olana kadar toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alacağım. 2 yemek kaşığına yakın unumu tezgahıma koyacağım ve güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi gerçekten bu tür hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel yoğrulması çok önemli arkadaşlar. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet, bu şekilde tezgahımın üzerine almış olduğum un bitene kadar ve hamurum çok güzel bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Yoğurmuş olduğum hamurumu alıyorum leğenin içerisine ve 20-25 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Sonrasında dinlenen hamurlarımı bezeler haline getireceğim arkadaşlar. Videomu uzun tutup sizi bunaltmamak adına hızlı hızlı geçiyorum. Hamurumuzu 4 eşit parçaya böleceğiz ve 4 adet beze elde edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi öncesinde göz kararı parçalar koparıyorum ve sonrasında büyükten alıp küçüğe ekleyerek 4 eşit beze oluşturuyorum. Evet, oluşturmuş olduğum bezelerimi hafif unlamış olduğum tabağıma alacağım. Bekletme yapmayacağım arkadaşlar. Yaz günü havalar sıcak olduğu için hiç bekletme gereği duymuyorum. Bu şekilde hafif hafif unluyorum ve üzerine biraz bastırıyorum ki daha kolay açılsın. İlk almış olduğum bezeyi tezgahımda bıraktım. Diğerlerini kenara alıyorum ve yine hafif hafif unlayarak güzel bir hamur olana kadar açma işlemine başlıyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 4 adet bezelik hamur yoğurdum. Daha fazla yapmak isterseniz her zaman söylediğim gibi malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Ayrıca videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren güzel mesajlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Kanalımı büyütüp güzel bir yerlere gelmem için sizin görüş ve düşüncelerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Ayrıca bana destek olmak isterseniz beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Evet, ben sizinle sohbet ederken bu esnada 4 adet hamurumu açtım. Sofra bezinin üzerine aldım arkadaşlar ve bu şekilde ilk açmış olduğum bezeden başlayarak yağlama işlemi yapıyorum. Yağlama işlemi içinde 2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağdan yardım alıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Evet, bezelerimi alıyorum tezgahıma, aralarına 2 yemek kaşığı dolu dolu 2 yemek kaşığı eritmiş olduğum yağımdan ekliyorum arkadaşlar. Yağlamış olduğum yufkamın üzerine diğer yufkamı seriyorum. Şekilde görüldüğü gibi 4 adet yufkam bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Her yufkamı serdiğimde de kenarlarından çekiştirerek görmüş olduğunuz gibi ucucuna denk getirmeye dikkat ediyorum.
Evet, bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum arkadaşlar. Tekrardan kenarlarından hafif hafif çekiştiriyorum ki biraz daha açılsın ve kat kat olsun çöreklerim. Evet, son yufkam arkadaşlar, görüyorsunuz hepsini eşit şekilde açmama rağmen yağlamış olduğum yufkalar bayağı bir büyüdü. Çünkü kenarlarından çekiştirerek bayağı bir büyüttüm yufkalarımı. Evet, son yufkamı da serdim. Üzerine tekrardan yağımı serpiyorum. Gelmeyen yerlerine fırçayla tekrardan son rötuşlar yapıyorum tabiri caizse. Sonrasında rulo haline getireceğim ve buzdolabında dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Gerçekten havalar çok sıcak. Buzdolabında dinlenmesi önemli. Buzdolabınızın buzluk kısmına değil, yukarıdaki normal soğutucu kısmına koyacağım. Ve orada 15-20 dakika dinlendireceğim. Sizin vaktiniz varsa yarım saatte dinlendirebilirsiniz. Yapmış olduğumuz hamurumuzun üzerini mutlaka bir poşetle kapatalım arkadaşlar. Soğuma esnasında buzdolabımızda hamurun üzeri kuruyacak. Kuruduğu için güzel sonuçlar alamayız. O yüzden mutlaka üzerini kapatalım ve o şekilde koyalım dolabımıza arkadaşlar. Evet, tabağımın içerisine alıyorum. Üzerine bir poşet geçiriyorum ve yarım saat dinlenmeye alıyorum. Evet, dinlenmiş olan hamurumu aldım. Bu şekilde yağlı fırın kağıdımın üzerine aldım. Sadece elimle arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok kolay bir şekilde açılıyor. Herhangi bir merdane veya oklava yardımına ihtiyacımız yok. Elimizle bu şekilde bastırarak açıyoruz. Elime yapışmaması için üzerine eritmiş olduğum yağdan bir yemek kaşığı kadar ilave yaptım. Bu şekilde açabildiğim kadar açtım. Fırın tepsime yerleştirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fırın tepsimin büyüklüğüne gelene kadar güzelce açıyorum. Üzeri için ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısının üzerine bir çay kaşığı pekmezimi ilave ediyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Evet arkadaşlar, ben bu çöreğimi 200 derece fırında 20 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için yine kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, her tarafına gelecek şekilde güzelce sürdüm ve bir çatalın arkasıyla bu şekilde çizikler atıp süsleme yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem oldu. İnanın bana, bayatladıkça lezzeti artan bir tarif. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar, fırınımdan çıktı böreklerim. Bu şekilde soğumasını bekledim ve servis tabağıma almış olduğum çöreklerimin son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz, gerçekten pul pul dağılan, kat kat ayrılan muhteşem bir tarif oldu. Evet arkadaşlar, siz videomun çöreklerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet bal şeker olsun. Hoşça kalın.